Merhabalar, ben Rainbow. Yine bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Bugün rehber bölümümüzde sahil haritasını tanıtacağız. Sahilin ilk olarak kat 2'de bulunan nargile odası nasıl savunulur? Biraz ondan bahsedeceğim. Ardından da nasıl saldırılır? Nargile odasına ne yapmak lazım? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi her şeyden önce bir dışarı çıkalım. Düşmanlarımız nereden gelecek? Nasıl savunmamız lazım? Ona bakalım. Şimdi öncelikle düşmanların doğabilecekleri 3 tane yer var. Onlardan birisi şu kısım. Havuz isminde geçiyor. Havuz kısmı diye geçiyor. Bir diğeri yine şu tarafta. Şuradan şöyle ana kapıya doğru gideceğiz. Ana kapı diye geçiyor o da. Direkt ana kapının olduğu yerde. Şurası. Bir diğeri de harabeler diye geçiyor. Şu an tam çaprazımızda kalıyor. Sol ilerimizde. Oraya gideceğiz. Şuranın olduğu yer. Şu tarafta bir yerde. Arka tarafında yani onun. O duvarın arkasında doğuyorsunuz. Şimdi öncelikle saldıracağınız zaman ne yapacaksınız? Dışarıdaki kameralar ilk önceliğiniz olacak. Mesela şu an bir kamerayı görüyoruz. Bir kameramız burada var. Görmüş olduğunuz üzere. Örneğin sahilde doğduğunuz zaman, yani şu havuz kısmında doğduğunuz zaman şuradan da gelebiliyorsunuz şu şekilde. Ama buradan gelmenizi çok tavsiye etmem. Örneğin eğer nargile odasını aldılarsa ve şu camdan herhangi biri bakıyorsa sizi görüp vurma olasılığı oldukça yüksek. O yüzden yine kapalı olan bir yerden gelmenizi ya da oradan gelecekseniz de iyi kendinizi kontrol ederek dikkatli bir şekilde gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi dışarıda bir kameramız da şurada var. Şimdi şuralardaysanız, balkondaysanız falan bu kameranın sizi görme ihtimali var. Bu kamera diğer maplerdeki dışarıdaki kameraların aksine biraz daha farklı. Dikkat etmesi, görmesi falan biraz daha zor. Çünkü herhangi bir direği yok görmüş olduğunuz üzere. Bir müştemilatın köşesine konulmuş bir kamera. O yüzden dikkat etmesi falan biraz güç. Bu kameraya dikkat etmenizi istiyorum. Aklınızda bulunsun bu kamera. Örneğin şu balkonda bir işiniz varsa bu kamera kesinlikle sizi sürekli bir şekilde tarayabilir. Aynı zamanda o kamerayı kırdınız, balkondasınız ama şu kameradan da kurtulamıyorsunuz. Aynı şekilde bu kamera da balkonu görebiliyor. O yüzden o iki kamerayı kırmanız lazım. Örneğin şu balkona çıktıysanız. Eğer buradaki balkona çıktıysanız da şu kamera sizi görüyor. Şu kamerayı kırdınız ama yine de bir kamera sizi görebiliyor. O da tam çaprazınızda burada kalıyor. Bu kameradan da kesinlikle kurtulmanız lazım. Yani şu köşeyi gören 3 tane kamera var. Biri buradan görüyor, biri buradan görüyor, diğeri de diğer taraftan görüyor. Ona göre dikkatli hareket etmeniz lazım. 3 kameranın dışında hemen bakalım başka kamera var mı dışarıda? Birinci kamera görmüş olduğunuz üzere bu. İkinci kamera bu. Üçüncü kamera bu. Artık içeriye geçiyor. Başka bir kameramız yok. Yani dışarıda 3 kamera var. Bu 3 kamerayı kırmak sizin elinizde. Kırmalısınız. Kesinlikle direkt yok edin. Oyun başlar başlamaz. Hatta rotate ederek ana kapıda doğup bu kamerayı kırıp gelip bu kamerayı kırıp ondan sonra şu kamerayı da kırıp ondan sonra operasyonunuza başlayın diye tavsiye edebilirim. Çünkü rakip ne kadar sizin operatörlerinizi öğrenirse ve ona göre oynayabilir. Anlıyor musunuz? Ve nereden geleceğinizi öğrenir. O biraz sıkıntı yaratır. Şimdi dışarıdaki kameraları gördük. Şimdi nargile tarafını nasıl savunabiliriz ona geçelim. Nargile odasını savunacağınız zaman ya pistolü ya da tüfeği pompalı olan bir hero seçmenizi tavsiye ederim. Tabi takımda başka tavsiye eden yoksa, takımda başka alan yoksa en azından takımınızda bir tane pompalı olması lazım. Ama pistol olarak tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz pompalarla ben oynamayı çok sevmiyorum. Ama mesela pompalılarla iyi oynayan insanlar var. Onlardan biri mesela takımınızdaysa mutlaka ona bir pompalı aldırabilirsiniz. Mesela Alevi'nin pompalısı çok işinize yarar. Çünkü yaklaşık 30 mermisi var. Ve bu A'dan B'ye geçiş rotasyonunu şu şekilde hemen hızlıca açalım. Görmüş olduğunuz gibi B bombamız burada.
A bombamız da burada. Şimdi A, B bombaların arasına neden şöyle kocaman bir delik açıyoruz biliyor musunuz? Tek amacımız mesela A'ya geldi bir rakip. Geldi, herkesi temizledi. Sonra buraya girdi, bombayı kurdu, tamam mı? Ve rahat rahat yürüyerek çıkacak abi. Bir yere saklanacak falan. Ama şu duvar kırık olmadığı zaman öyle yapabiliyor, ama duvar kırıksa siz B'yi savunurken bile sesi duyup ya da arkadaşınızın öldüğünü görüp ya da info alıp şöyle dönüp destek verme şansınız var. Hani planti kurmasının ihtimali kalmıyor o şekilde. Hem A'yı hem B'yi aynı anda kontrolü altına alması gerekiyor ki bombayı kurabilsin. Diğer türlü kesinlikle ölecek bu arkadaş burada ve bombayı kuramamış olacak. Yani rotation açmanın aslında size vereceği avantaj bu. Onun dışında bir şey değil tabii ki, yani hızlıca gidip B'yi korumak, ardından gidip A'yı korumak şeklinde. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Örneğin bu cam açıksa, bu camı açtıysanız bazı sebepler için bu camı siz açabiliyorsunuz ya da karşı taraf açabiliyor. Eğer bu cam açıksa siz bu şekilde şuradaki merdivene ulaşabiliyorsunuz görüş anlamında. Bakın, buradaki merdiveni görebiliyorsunuz. Buradan çıkacak bir rakip kapıya doğru bakarak çıkacaktır. Tabii ki cam kırık olduğu için daha dikkatli olacaktır. Buraya da mutlaka bakacaktır ama biraz daha savunmasız kalacak buradaki rakip. Buradaki rakip böyle çıkmak istemeyecek. Şu şekilde beklemek zorunda kalacak. İki tarafa da gösteremeyecek. Hem kapıda bir düşman olma ihtimaline karşı hem de pencerede. O yüzden pencereyi açmanız aslında avantajlı. Ama bazı dezavantajları da var. Mesela örneğin karşıda Kali varsa ya da Glass ya da Buck ama sniper olacak elinde ya da Twitch. Sniper olan herhangi bir kişi varsa yani karşıda şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Mesela buradan geçeceksiniz ya. Normalde aşağıdan kimse sizi göremez. Yakına gelip ip atacaklar, yukarıya çıkacaklar. Şuradan da aslında kimse sizi göremez çünkü buradan geçiyorsunuz. Ama şu şekilde sniperların bir oynayış tarzı var bu haritada. Sniperlar genelde arkadaki harabelere gidiyorlar. Harabelerde spawn oluyorlar. Tabii nargile odası için konuşuyorum. Diğer bomb site'larda aynı şey geçerli değil. Hemen şuradan merdivenden çıkalım. Burası onlar için oldukça korunaklı ve istedikleri yere istedikleri anda pikleyebilecekleri bir yer. Örneğin burada beklerken bir sniper herhangi birini, siz öyle geçiyorsunuz ya, geçerken sizi vurabilir ve ciddi canınızı yakar, belki öldürmez. Kale olursa bu yüksek ihtimalle öldürür ama hani Glass'sa Buck'sa falan öldürmeyebilir. Ama en azından bir 70 canınızı alır, 60 canınızı alır bir tane vurarak. O yüzden dikkat etmeniz gereken bir önemli husus bu. Siz ne yapabilirsiniz peki? Eliniz armut mu topluyor? Bekleyecek misiniz? Tabii ki hayır. Şimdi genelde düşman buradan girip şurada falan bomba kuruyor ya da burada bomba kuruyor. Şuraya göstermek istemezler çünkü burada da aynı şekilde duvara açmış olacaksınız. Buraya göstermek istemezler. O yüzden şu şekilde buranın arkasına geçmek isterler. Bunu da nasıl engelleyebiliyorsunuz? Şu şekilde, çok fazla değil, azıcık bir şey kırıyorsunuz orayı. Ve merdivenin altından gelip hızlıca pikleyip kaçabiliyorsunuz. Vurup kaçabiliyorsunuz şu şekilde. Yani yine avantajlısınız. Nargile odası bu şekilde tutuluyor. Mümkün olduğunca açık duvarlar bırakıyorsunuz. Reinforce aslında bu haritada bu site'da özellikle çok fazla yapılmıyor. Kullanılmıyor. Ama mesela buraya reinforce yapmanız lazım. Niye biliyor musunuz? Şu şekilde çatıya tırmanabiliyor rakibiniz tabii ki. Çatıdan aşağıya doğru inerek mesela bir Thatcher şu duvarı kırabiliyor. Kırdıktan sonra geri yukarı çıkar. Belki size hiç piklemez ama siz burada artık rotation atmanız imkansız hale gelir. Özellikle buralarda bekliyorsanız başınız ciddi belaya girecek. Şu şekilde buraya doğru hapsolmak zorunda kalacaksınız. Bu tarafa geçiş yapamayacaksınız. Görmüş olduğunuz üzere korkutucu bir durum olacak. Belki adam hiç piklemeyecek, oradan hiç bakmayacak ama
Orayı kırdığı için psikolojik olarak direkt üstünlüğü eline almış olacak. Neden? Arkanızdan bir rakip her an gelebilir. Size bunu anlatıyor. Onun dışında baktığınız zaman durumlar bu. Şurayı reinforcelamak istemezsiniz. Çünkü genelde bir arkadaşınız burada yatıyor olur, tamam mı? Ve şuradan ufak bir delik açarsa örneğin, buradan içeri girecek herhangi bir kişiyi öldürme şansı var. Ya da şuraya delik açarsa, burayı kapalı düşünün şimdi. Şuradan şöyle pikleyip öldürüp geri içeri girebilir. Tamam mı? Herhangi bir içeri girebilecek kişiye karşı. Çünkü burayı direkt açtığı zaman ve burada yatıyorsa karşıdan gelen bir kişi onu da vurabilir ipten bakarken. O yüzden biraz tehlikeli oluyor ama dediğim gibi şurayı kırarsa aynı şekilde çık vur gir şeklinde bir iş yapabilir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken unsurlar neler? Her şeyin başında dikkat etmeniz gereken kişi Montaigne. Montaigne'e dikkat etmeniz lazım. Osa'ya dikkat etmeniz lazım. Kalkanlı hero'lara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kaleye dikkat etmeniz lazım. Aynı şekilde sniper'lı diğer hero'lara da dikkat etmeniz lazım. Operatörlere de dikkat etmeniz lazım. Buradan şu kapıyı savunuyorlar genelde. Ben burayı aslında çok avantaj sahibi bulmuyorum. Hatta çok dezavantajlı buluyorum. Çünkü her yerden gelebilir rakip. Örneğin şurası temizlendi. Siz oynayamazsınız yerinizden çünkü buradaki cam kırıktır. Barikat kırıktır. Buradan rakip gelme ihtimali vardır. Siz yerinizden oynayamazsınız. Bence oradan tutmak yerine buraya yakın tutmak daha avantajlı. Buraya yakın tutarsanız ne mi oluyor biliyor musunuz? Hem şu pencereyi kırıp balkonu kontrol edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz balkon direkt işte şuraya giriş yapıyor. Hem balkonu kontrol etmiş oluyorsunuz, hem buradan merdivenden gelecek, şuradan camdan girecek bir kişiyi kontrol etmiş oluyorsunuz. Sadece sesini dinleseniz bile olur aslında. Şu şekilde geçip mesela. Takım arkadaşlarınız da orada olacağı için mesela bir tanesi koltuğun arkasında size kapının infosunu verir. Balkonda biri var diyebilir. Siz de çıkıp deneyebilirsiniz. Ya da arkanızdan gelecek bir kişinin sesini duyarsınız burada beklediğiniz için. Tabi drone atarsa kaçacaksınız. Yapacak bir şey yok ona. Yerinizi öğrendikten sonra tabii ki vuracak sizi. Onun dışında site'ı çok fazla kalabalık kişiyle tutmamanız lazım. Bir kişi buralarda takılabilir. Yine merdivende bir kişi takılmak zorunda. Çünkü bombayı kurdurtmamak için dediğim taktik yapılmalı. Tabii o da ne yapabilir? Merdiveni tutacak kişi oyun başında, oyunun ilk başladığı anda buraya gelebilir. Buraya gelmesi ne mi işine yarıyor? Bu arada gördüğünüz yolu geri çıkarken de bir gösteririm. Buraya gelmesi şöyle bir işine yarıyor. Tabii ki cam kapalı olacak, barikatlı olacak, sesi dinleyecek. Bir ip atılma sesi duyduğu anda camı kırıp ardından şu şekilde bakıp bir kişiyi öldürebilir. Çünkü buradaki cam direkt nargile odasına bağlı. Direkt nargile odasını görüyor. Bomba kurulan yeri görüyor. O yüzden buradan çıkan kişiyi direkt öldürüyorsunuz. Buraya çıkma ihtimali çok yüksek insanların. Bir ikinci durum da bu kapı. Oyun başında şu şekilde beklerseniz ve sesleri dinlerseniz, tüm ayak sesleri kesildiği anda, yukarı kata çıktıkları anda barikatı kırıp şu şekilde buradaki bir rakibinizi ya da balkonda duran birkaç rakibinizi öldürme şansınız var. Ama unutmayın, dış mekan algılandı yazıyor. Yani rakip sizin yerinizi görecek. Ama o an tepki veremeyebilirler. İşte oradaki avantajınız da bu. Hemen refleks sahibi değiller ve veremezler refleksleri. Özür dilerim. Mesela bir Montaigne varsa kapıya doğru kalkanı alarak gidiyor ya. Direkt Montaigne'in arkasına geldiniz ve Montaigne'i vurma şansı yakaladınız. Örnek olarak yani. Onun dışında yapmanız gereken başka neyiniz var? Şimdi aşağıya anlattık. Buraları anlattık. Onun dışında aslında anlatılacak çok da bir şey kalmadı. Şimdi saldırma tarafına geçecek olursak, saldırırken nasıl taktikler izleyebilirsiniz? Bir kere bir kale falan, hani bir sniper yukarıda bekliyor, işte ondan bahsettik. Kalenin bir de ufak bir taramalı tüfeği olduğu için pistol olarak bayağı avantajlısınız. Yakın mesafede de yüksek
bir şansınız var yani. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi buradan bir kişi gelip yukarıya geliyor dedik ya, onu engellemek için şuraya kapıya doğru bir tuzaklı mayın kurmanız şart. Bir tuzaklı mayın kurarsanız rahatlıkla buradan gelip yukarıya çıkmak isteyen rakibi öldürmüş olacaksınız. Çünkü o camı kıran rakip siz daha sese tepki vermeden, aşağıdaki kapının kırıldığını duyacaksınız ya, o sese tepki vermeden sizi vurmak istiyor. O yüzden direkt koşacak. Adamın koştuğu anda da şuraya adımını attığı anda direkt öldü. Çünkü tuzaklı mayına bastı. Peki ben geldim şuradan mesela örneğin içeriye fuse atmak istiyorum değil mi? Önce içeride bir drone gezdirin şurada. Bir drone atın şuradayken kapıdan sokun. İçeriye şöyle bir bakın. İçeride rakibiniz var mı? Ama sadece şuraya değil ha. Sadece buraya değil. Dönün şuraya da bakın. Böyle bakın. Buralara bakın. Ondan sonra dönün. Şuraya da bakın. Şurada bir rakip bekliyor olabilir. Buralara emin olduysanız bundan sonrasına bakmanıza gerek yok. Zaten kimse size refleks veremez o kadar kısa sürede. Hızlıca çıkıp reinforce'unuzu atıp mesela iple gidip şuraya fuse bombalarını bırakıp ardından da şuradan aşağıya balkona iniş yapabilirsiniz. Balkona çıkabilirsiniz yukarıya. Bir diğer şey OSA. OSA ile de aynı şekilde o balkonu kullanabilirsiniz ama orada uzun süre kalmanız gerekir OSA ile giderseniz camla. O zaman yine aşağıdan bir rakip gelme ihtimali var. Arkadaşlarınızla ortaklaşa o işi yapmanız lazım. Aşağıyı sürekli birisinin check ediyor olması lazım onun için. OSA ile gelip buraya bir kalkan kurup biraz bekleyip işte sağın solun emin olduktan sonra işte şurada bir rakip varsa öldürdükten sonra içeriye bir drone atıp gezdirdikten sonra eğer her şey sizin lehinize işlemişse az bir şey ileriye şuraya falan shield'ınızı kurabilirsiniz. Shield şuraya korumuyor. Öncelikle onu söylemem lazım. Buradan gelen bir rakip şuradan şöyle, hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde sizi vurma şansı var. Tamam mı? Ona dikkat etmeniz lazım. Yine bir arkadaşınızın destek vermesi lazım. OSA'nın sis bombası olduğunu biliyorsunuz. Hemen bir sis bombası bırakabilirsiniz örneğin. Sis bombası ile birlikte şuraya şu şekilde arkanızı dönmeniz lazım. Çünkü önünüz dönükken F'ye bastığınız zaman kalkanınızı alıyor eline. Ama arkanız dönükse F'ye basarsanız bombayı kurarsınız. O yüzden arkanızı dönün diyorum yani. Yoksa bir anda fail olabilir taktiğiniz. Yine duman içinden bakan bir glass falan size yardımcı olabilir o sırada. Karşı taraftan falan birisinin koşması ihtimaline karşı. Onun dışında bombalar. Karşı taraf eğer bomba almışsa sizin kalkanınızı direkt indirecek ve kafanıza bir tane daha bomba atabilecek. Ona dikkat etmeniz lazım. C4 atarlarsa direkt ölürsünüz. Nitro patlayıcıları varsa GG diyebiliriz yani o konuda. Onun dışında mira falan alabilirsiniz ama çok da tavsiye etmem. Buraya mira yapabilirsiniz ama çok anlamsız olur. Şuraya mira iş yapar. Veya şuraya iş yapar ama dışarıdan içeriye doğru şu şekilde. Şu şekilde bir mira koyarsanız şu şekilde çıkıp rakibi vurup geri içeri girebilirsiniz. Kapıdan sokmazsınız bu şekilde rakibinizi. Onun dışında saldırı olarak nargileye saldırmanızı öneririm. Diğer taraf biraz daha complicated, karmaşık kalıyor. Arka taraftan iyice girmeniz lazım. Balkondan sizi kolay kolay sokmayacaklar, emin olun. Ve balkondan girmeye çalışırsanız çok ufak bir alan olduğu için kaçışta falan da çok zorlanacaksınız. İnanılmaz zor bir duruma düşeceksiniz. Ve içeride bol bol drone gezdirin. Tekrardan söylüyorum. Örneğin bir Vigil alabilirsiniz. Vigil'in acayip bir sniper'ı olduğu için aslında pompalı tüfeği aslında bir sniper görevi görüyor. Tek mermi atıyor. Herhangi bir şekilde parçalanmıyor. Saçmalar atmıyor yani. Saçmalar atmadığı için de şöyle baktığınız zaman direkt eğiminize ateş ettiğinizde rakibi vurmuş oluyorsunuz. Örneğin bir Kali varsa karşıda, Kali'ye karşı piklemeyi deneyebilirsiniz. Ne kadar kolay vurursunuz bilmiyorum. Eğiminize yeterince güveniyorsanız Kali'ye herhangi bir sniper'a karşı piklediğinizde headshot atarsanız direkt öldürüyorsunuz. Headshot vurmazsanız da 50-60 canı gidiyor. Aynı bir sniper kafasıyla düşünebilirsiniz. Onun dışında anlatılacak da çok bir şey kalmadı. Yine diğer site'lara da geçelim bir an önce. Çok fazla uzun sürüyor bu videolarım. Bu rehber videosu, harita rehber videosu. 1 saati geçiyor nereden baksanız. Umarım sizi de sıkmıyorumdur.
Elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum ama görmüş olduğunuz üzere taktikler bol bol ve ne kadar çoğunu öğrenirseniz sizin o kadar işinize yarayacak. O yüzden sıradaki site'a geçelim. Evet. Nargile salonu odasını tanıttık bir miktar. Nargile odası salonuyla, bu arada nargile salonu ve bilardo odası ile ilgili bir ufak bilgi daha vereceğim. Onun dışında şu an çatı katı ve tiyatro kısmına geçtik. Onu tanıtacağız. Sırada o var. Ne alalım? Castle geldi. Olsun, Castle da güzel. Castle'da da bir şeyler sunarız. Diğerleriyle de bir şeyler anlatırız. Şimdi her şeyden önce ben bir şeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Nargile odası ile ilgili. Hiç bahsetmedik ama şeyden de girebilirsiniz. Şuradan aşağı inelim. Şuradan aşağı kattan da bir şekilde girebilirsiniz. Daha önce zaten burayla ilgili bir şeylerden bahsetmiştik. Oradan da direkt girebilirsiniz. Şu merdivenin kontrolünü almanız demek. Tabii ki aşağıda başka yerlerden rakip gelebilir. 2 kişi olursanız birisi aşağı birisi yukarı bakarsa süper olur. Bu merdivenin kontrolünü almanız demek hiçbir rotasyona ve herhangi bir şekilde, yani direkt kontrolü alırsınız. Ben uzatmayayım. Rotasyona izin vermezsiniz her şeyden önce. Herhangi bir şekilde mira falan varsa zaten direkt o ölmüş olur. Yani buradan saldırırsanız da gayet de avantajlısınız. İçeriği almış oluyorsunuz. Düşman çünkü genelde balkondan rakip geleceğini zaten bildiği için oraya fokuslanıyor. O yüzden merdiven iç kısmı almak, iç kısmın kontrolünü ele geçirmek, buradan da gelebilirsiniz. İç kısmı kontrolünü ele geçirmek size avantaj sağlayacak. Şimdi geçelim sıradaki site'ımıza. Ne dedik? Çatı katı yatak odası diye geçer ve tiyatro kısmı. Özür dilerim, biraz boğazım sıkıntılı. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir sürü şey var. Hemen anlatmaya başlayalım. Her şeyin başında herhangi bir şekilde spawnla ilgili hiçbir şey göremezsiniz. O yüzden bu camı hiç denemeyin bile. Anlamı yok. Şöyle bir şey. Bu camdan mutlaka bir rakip gelecek. İpini atacak, ardından da buradan pikleyecektir. Hatta olsa gelirse direkt camını kuracak, rahat rahat içeriği seyredecek. O yüzden içeride çok fazla hareketli olmamanız lazım. Yani kendinize bir yer belirleyeceksiniz ve orada savunmanızı yapacaksınız. İkinci bir durum. Görmüş olduğunuz gibi iki site arasında sadece bir kapımız var. Genelde buraları patlatmaktan bahsetmiştik, hani site arası geçişler kolay olsun diye, ama kapımız olduğu için buna gerek yok. Hatta bu duvarların durması demek size avantajlı bir şey sağlayacak. Örneğin şu kısım. Şimdi herhangi bir şekilde pompalım yok ama tarayarak göstereyim. Şu şekilde bir mira camı koyduğunuz zaman, eğer burayı hiç reinforcelamayın bu arada. Şu şekilde bir mira camı yerleştirin eğilerek. Bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Mirada eğilip duvara camınızı yapıştırırsanız bu şekilde aşağıdan yapıştırıyor. Şuradan gelecek bir rakibi şu şekilde vurup öldürme şansınız oldukça yüksek. Aynı şekilde şuradan gelecek bir rakibi şu şekilde tarayıp rahatlıkla öldürebileceksiniz. Reinforcelamadınız. Karşıda rakibiniz var. Size muhtemelen şuradan ateş edecek. Onu da nasıl dodge'larsınız? Gördüğünüz gibi mermiler şuralara geliyor. Biraz daha geriden piklerseniz şu şekilde yine aynı şekilde avantajlı olacaksınız. Aynı şekilde rakip de sizi vuramamış olacak. Yere doğru ateş etmek zorunda olduğu için. Yukarıdan sıksa da zaten sizi vuramayacağı için rahatlıkla buradan fight'ınızı yapabileceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken yerler, şunların komple reinforcelanması lazım. Hatta elektriğiniz varsa mutlaka şu iki tarafı elektriklemeniz lazım. Hatta aynı şekilde burayı da elektrikleyebilirsiniz. Yani blitz artı kaydınız varsa buraların elektriklenmesi demek sizi bayağı öne geçirecektir. Dışarıda bir arkadaşınız varsa yine aynı şekilde burayı tutabilir. Şuradan bir rakip gelme ihtimali çok düşük. Balkondan kimse gelmez içeriye kolay kolay. Ama
buradaki merdiveni kullanarak buraya gelecek ve camdan girecek mutlaka en az bir rakip olacaktır. Onun garantisini veriyorum size. Yani buradan da rahatlıkla savunmanızı yapabilirsiniz. Sesleri dinleyerek. Onun dışında buraları güvenceye aldınız ve miranız var. İşte bakıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da bir mira yapabilirsiniz. Burayı reinforcelayarak yapabilirsiniz. Reinforcelayarak yaparsanız şu şekilde cam kapıdan çıkarak vurabilirsiniz rakiplerinizi. Aynı şekilde. Şimdi rakibiniz nereden gelecek? Rakibinizin geleceği yer şu hatch olabilir. Bu hatch'ten aşağıya atlayabilirler. Hatch'ten aşağıya drone'lar atacaklar. Her şeyi yapacaklar. Bu pencereden mutlaka bir rakibiniz gelecek. Aynı şekilde şuradaki balkon. Daha önce şu kamerayı ve şu kamerayı göstermiştim size, biliyorsunuz. Buradan gelecekler. Zaten kameranın birini vurmama ihtimalleri var. O da bu. Bunu vurmazlarsa rahatlıkla rakibi görebileceksiniz ambiyen, ama onu kesinlikle vuracaklardır. Bunu vurmazlarsa şanslısınız. Vururlarsa da rakibin orada olduğunu tahmin edebilirsiniz artık. Çok fazla başka bir kanıda ihtiyacınız kalmadı yani. Buradan gelen bir rakibi de nasıl elimine edebilirsiniz biliyor musunuz? İç odada birisi yatabilir şu şekilde. Çünkü buradan giren rakip direkt buraya açık olarak çıkacağı için mutlaka buraya bakmak zorunda. Tabii ki buraya da bakacak, ama buraya bakarken mesela şurada yatıyorsanız ve kalkarak vuracaksanız çok avantajlısınız. Burada yatıyorsanız biraz sıkıntı tabii ki. Refleks konuşuyor ondan sonra. Karşı tarafın refleksi çok daha iyi ise etki tepki meselesi, biliyorsunuz. O daha avantajlı hale gelecek. Tabii buradan gelebilecek bir rakibiniz olacak. Mesela nargile odasının oradaki balkondan giriliyor ya genelde. Yine hani birisi öyle kafasına göre oynuyorsa, öyle hani planlı oynamıyorsa buradan gelme ihtimali var. Buradan gelirse de aynı şekilde bu odaya çıkıyor ya. Buradan gelebilecek bir rakibe karşı da tetikte olmanız lazım. Yani mesela burayı barikatlarsanız bir nebze de olsa kendinizi güvenceye almış oluyorsunuz. Nelerle oynayabilirsiniz? Mesela Eko yapabilirsiniz. Eko ile ilgili çok fazla bir taktik anlatmadık. Eko ve Maestro burada çok güzel gidiyor açıkçası. Şöyle bir tane reinforce atayım göstermek için. Burayı full reinforceladınız ve şuraya sadece bir tane Maestro kamerası yerleştirdiniz. Ardından da şuraya yattınız ve kameraya bakıyorsunuz. Yani bir tane tabii ki oraya ve bir tane de mutlaka ama mutlaka şuraya yerleştirebilirsiniz. Şuradan gelecek bir rakibi önlemek için. Ki orada koyduğunuz kameranız mutlaka burayı ve burayı görecek, ama şu şekilde görüyor. Yani rakip içeri girmeden rakibe vuramıyorsunuz o kamerayla. Ama buraya bir kamera koyarsanız rakip bu hizaya geldiği anda rakibe ateş edebiliyorsunuz. Ama unutmayın, Master'ın ateş atmak için kurşun geçirmez camını yanlara çektiğiniz zaman size vurarak deaktif edebiliyorlar, destroy edebiliyorlar. O yüzden dikkat etmeniz gereken burada Maestro kamerası kırılmaması için uğraşmak. Onun dışında bu odadan bahsettik. Bu odayı da elimine etmek için şu duvarı kırabilirsiniz. Bu duvarı kırmanız demek, bu duvarı kırıp ardından şuraya bir Maestro kamerası yerleştirmeniz demek. Bu koridoru sizin kendi kontrolünüz altına almanız demek. Bu duvarı komple kırmanız lazım. Bir pompalı yardımı olabilir. 2 tane impact grenade kullanabilirsiniz. Buraya bir kamera koyuyorsunuz, o kadar. Ama kamerayı kırdırmamanız önemli. Eğer kamerayı kırdırırsanız camlarınızı açıp, o zaman direkt sizi bitirirler. Çünkü hem tuvalete erişimleri var, hem de o kapıdan girme erişimleri var. O saatten sonra işiniz çok ama çok zorlaşacak. Onun dışında buradaki şeyi de reinforce'ları da mute yardımıyla, mute'un bir Jamiron'ı koyarak falan koruyabilirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Buradaki reinforce'lardan herhangi bir delinir, patlar, kırılırsa sizi direkt öldürecekler. Çünkü siz kameraya bakıyorsunuz ve fark etmeyeceksiniz bile. Tabi buraya koyduğunuz kamera sesini duyacak ve iyice çevirdiğiniz zaman görebilecek, şu şekilde falan görebileceksiniz duvarın bir kısmını, ama dediğim gibi etki tepkisiz tepkiye etki tepki verene kadar
mutlaka öleceksiniz. Orada hayatta kalmanız çok zor. Onun dışında bu haritada şöyle bir taktiğimiz var. Eğiliyorsunuz. Tamam mı? Cam kırıldı falan duydunuz. Çıkıyorsunuz, vuruyorsunuz, iniyorsunuz. Gayet basit bir yöntem. Ama tabii ki karşı tarafta bu taktiği biliyor ve eğer dolap kırıksa sizi vurma ihtimalleri var. Oraya doğru bakacakları için. Onun dışında şuraya yatan bir takım arkadaşınız olabiliyor genelde. Takım arkadaşlarınızdan biri buraya yatarsa aynı şekilde kontrolün kolaylığı açısından büyük işlevi olabiliyor. Kolay kolay vurulmuyor. Şu odanın alınması lazım ki başı belaya girsin ama onun dışında rahatlıkla site savunmakta yardımcı oluyor. Buranın taktiğini zaten anlattık. Genel olarak savunma işini bitirdik. Şimdi videomuzu da çok uzun tutmak istemiyorum. Tekrardan söylüyorum. 1 saati geçiyor nereden baksanız. Sizi sıkmak istemiyorum çok fazla. Saldırı kısmına geçelim hemen hızlıca. Saldırıyı da aslında ufaktan anlattık. Osa falan varsa işte buradan bir kalkan koyup gelebilirsiniz. Tabii ki kameraları mutlaka kıracaksınız. 2 tane kamera burayı görüyor. Şuraya bir şey koyarsanız siz söyleyin. Osa'nın camını koyarsanız işte shield'ını ardından şuralara bir drone atıp buraları tamamını ama iyice kontrol etmeniz lazım. En ufak bir boşluk bırakmadan. Çünkü sizin bakmadığınız en ufak yerde rakip varsa çıkacak sizi vuracak, emin olun. Aynı şekilde siz şimdi buraya shield koyuyorsunuz ya, burayı korumak için de orada bir rakip varsa mesela aynı şekilde bu duvarı kırabilirsiniz. Bir termite yardımıyla falan. Bu duvarı kırarsanız komple bir şekilde siz buradan bakarken bu tarafa doğru oradan bir rakibin geleceğini bilirsiniz. Çünkü orayı patlatırlarsa rakip direkt buraya kaçmak isteyecektir. Bomb site güvenli alan ya. Ya da diğer taraftan dışarı çıkmak isteyecektir. Şu şekilde bakarsanız kalkıp vurup geri oturma şansınız var. Ama dediğim gibi eğer girecekseniz site'a mutlaka burayı da kırın. Buradan çünkü daha devam edemezsiniz. Zıpladığınız anda, geçtiğiniz anda sizi sağdan vuracak bir rakip bekliyor olur. Sağı hallettiniz. Ardından camınızı alıyorsunuz yanınıza ve şu şekilde ilerleyerek buraya camınızı kuruyorsunuz. Buraya camınızı koyduktan sonra işler çok kolay. Şuraya genelde bir kurşun geçirmez kamera konulabiliyor. Onu kırmak çok kolay. Eşiniz varsa uzaktan ateş edebilir. Eşiniz yoksa siz gelip bir V'ye basarsınız, kırarsınız gibi yöntemleri var. Karşıda Mira'yı görürseniz işiniz sıkıntı. Shield'ı kesinlikle devam kullanmanız lazım. Şu sol yatağa dikkatli olmanız lazım. Elinde bir bombası olan bir impact grenade olan bir impact grenade diyorum. Normal grenade olan bir operatörünüz varsa mesela Iana falan. İçeri tabii ki bir drone gezdireceksiniz. Ardından operatörün yerine bir el bombası fırlatabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafa da öyle. Kaçacak çok fazla yerleri yok. Bir şey yapamayacaklar. Zaten yerde yattıkları için ayağa kalkana kadar bomba patlayacak. Bomba patladıktan sonra da ölecekler. Onun dışında mira varsa ne yapacaksınız? Mira varsa şu duvarı da kırdıracaksınız arkadaşlarınıza. Kıramıyorlarsa da siz shield'ınızı alıp biraz daha ileri taşıyıp kuracaksınız. Bu kadar basit. Tabi drone'la solunuzu, sağınızı her yere baktıktan sonra B'ye giriş yapacaksınız. Zaten buraya kadar neredeyse 3 rakip öldürdünüz. Buraya gelip kurduğunuz zaman biliyorsunuz ki 2 rakip o tarafta. Belki dolanıp buradan gelme ihtimali var. Bir kişi arkayı kontrol eder. Siz de önünüzü kontrol ederek rahatlıkla savunmanızı yaparsınız. Çünkü diffuser'ı kurduktan sonra arkanızı dönüp yine aynı şekilde Osa'yla. Ya da Montaigne'le gelirsiniz. Montaigne'le bir arkadaşınız destek verir. Şu şekilde ilerlersiniz. Yine Montaigne'le de aynı taktiği yapabilirsiniz. Mesela bir Glaz olur. Şuraya bir smoke atar. Siz biraz öne gidersiniz. Ardından başka birisi arkada kurar. Glaz da aynı şekilde dumanın içine bakar. Yine aynı taktikleri yapabilirsiniz yani. Benim bu verdiğim taktiklerin çoğu evrensel taktikler. Haritaya özel taktikler de tabii ki veriyorum ama çoğu haritada kullanabiliyorsunuz yani. Sadece aynı mantığı çalıştırarak devamlı kullanabiliyorsunuz. Şimdi neden Castle aldık? Şuraya örneğin Castle atıyorsunuz. Direkt buraya atmanız lazım bir tane. Burayı kıracak adam
bir charge falan koyması lazım. Charge konduğu anda tarayarak charge'ı koyan adamı öldürebilirsiniz. Bu arada Fuse da çok iş yapıyor bu haritada. Fuse'a karşı da dikkatli olmanız lazım. Artık Fuse Reinforce'ları da fuse'layabildiği için, Fuse'la bombalayabildiği için buralardan herhangi bir şekilde bomba yiyebilirsiniz. Şuradan bir bomba yiyebilirsiniz. Başınız bayağı bir belada yani, anlayacağınız. Fuse ile ilgili dikkatli olmanız lazım. Aynı şekilde Fuse'sanız da bayağı avantajınız var yani. Onun dışında başka ne yapabilirsiniz? Saldırı amaçlıysanız yine bu camdan girmenizi kesinlikle tavsiye etmem veya aşağıdan gelmenizi ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama buranın kontrolünü almak istiyorsanız balkondan, şuradaki camdan ya da nargile odasından tabii ki dronelayarak, kontrol ederek ilerleyebilirsiniz şu şekilde. Geldikten sonra zaten yapacağınız şeyler belli. Ya fuse'layacaksınız, ya termatlayacaksınız, elektrik varsa Thatcher'layacaksınız. O an hani karşı tarafın ne aldığına bağlı. Karşı taraf çoğunlukla ne oynuyor? Zaten Nargile'de oynadı ve karşı tarafın operatörlerini kısmen biliyorsunuz. Farklı şeyler tabii ki tercih edecekler, etmeliler. Örneğin önceki haritada Vigil almıştık ama burada Vigil almıyoruz çünkü daha farklı bir planımız var. Clash falan olabilir karşıda. Dikkat etmeniz gereken operatörler olabilir. Aynı şekilde burası da muhtemelen Castle'da olacak. Mümkün olduğunca site giriş çıkışlarını Castle'layacaksınız. Yapmanız gereken birinci yer burası. İkinci yer burası. Üçüncü yer de burası. Neden burası diye soracak olursanız da hemen sebebini söyleyeyim. Bu şekilde saklanacaksınız ya. Burada barikat olması buradan gelen birini kıllandırmayacak, burada içeride birisi olup olmama ihtimaline karşı. Rahatlıkla kırıp girmek isteyecek. Kırdığı anda bu tarafa doğru kayacaksınız ama burada castle varsa belki kırma sesini duymayabilirsiniz. Aniden karşınıza bir rakip çıkmasını istemiyorsanız orayı patlatması için bir castle koyun. Onun dışında buraları falan full reinforcelamanız lazım. Onun bilgisine sahipsiniz. Saldıran taraftaysanız mutlaka ve mutlaka bu odayı ele geçirin. Bu odayı ele geçirmek sizi direkt öne atacak, direkt öne geçirecek. Ne olursa olsun hem buradan saldıracak rakiplerinize, takım arkadaşlarınıza yolu açmış oluyorsunuz, güven vermiş oluyorsunuz, onları coverlamış oluyorsunuz, korumuş oluyorsunuz. Hem de buradaki reinforce'dan içeri fuse atabilirsiniz. Aynı şekilde Maverick ile elektrik de varsa eğer arkasında ve Thatcher almadıysanız, bir Maverick aldıysanız, Maverick ile şöyle ufak bir delik buraya açarsanız yatağın başındaki arkadaşı rahatlıkla öldürebilirsiniz. Yatağın başında çoğunlukla birisi oluyor çünkü. Ve aynı şekilde saldırırken Osa'yla geldiniz, buraya cam kurdunuz. Mutlaka şuraya bakın, kırıksa mutlaka birisi pikleyecek. Şu şekilde vurabileceksiniz siz de. Ama mutlaka yani. Ve eğer kırıksa şuraya doğru tarayın. Şu şekilde tarayın. Ya bir anda bu tarafa kaçmaya başlayacak, görüp devam tarayacaksınız. Ya da orada ölecek açıkçası yani. Başka ihtimal yok. Çatıya çıkabilseydik keşke, çatıya çıkamıyoruz şu an. Ama çatıya çıktığımızda da yapacağımız şey belli. Füzleyebilirsiniz ama füzlemanızı pek tavsiye etmem. Çünkü tuvalette aslında kimse bulunmuyor. Direkt kırın burayı. Kırın ve baskı oluşturun. Burayı kırdığınız için, buradan rakip gelebileceğini düşündükleri için oraya göstermeden oynamaya çalışacaklar. Örneğin burada birisi varsa ve şu şekilde bakıyorsa işte burada kırıldığı için artık geri kaçmak zorunda. Cephe cephe ilerliyoruz yani. Cephe cephe ilerlemekten kastım da şu. Mesela burada bir rakip var işte. Burayı aldınız ve buraya geldiniz. Sonra cephe cephe, adım adım, adım adım, işleye işleye gidiyoruz. Karşıya baktınız, duvar var hala, sıkıntı yok, ilerlediniz. Adım adım, hep adım adım. Her şeyin bir zamanı var. Direkt site'daki adamı öldüremiyorsunuz maalesef. O yüzden adım adım, tane tane işleyerek oyununuzu güzelce gerçekleştirin. Umarım faydalı oluyordur bunlar sizin için. Yine diğer site'da görüşürüz. Hemen diğer site'a geçelim. Evet, selamlar. Şimdi nargile odasını ve çatı katını birlikte baktık, tanıdık.
nereden nasıl taktikler yapılıyor gördük. Şimdi sırada mutfağımız var. Ardından da mavi bar gelecek. Mavi bar en az tercih edilen site. O yüzden mutfağı tercih edeceğiz. Mutfakta alabileceğiniz şeyler sınırlı. Ama mutfağı savunması emin olun hani mavi bardan bir tık daha keyiflidir. Onu söyleyebilirim. Şimdi Clash aldık. Neden Clash aldığımızı da açıklayacağım. Her şeyin başına direkt başlar başlamaz şuraları reinforcelayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere direkt çatıdan gelecek bir rakip buradan içeri girebilir çünkü reinforcelamanız en azından bir miktar işinizi kolaylaştıracak. Burayı savunmak için artık kameraları falan göstermiyorum. Hani içerideki kameraları zaten siz kendiniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Örneğin şuradaki kamerayı rahatlıkla görüp kırma ihtimaliniz var. Şimdi içerideki kameraları çok anlatmıyorum o yüzden. İçerideki kameraları dediğim gibi köşelerde oluyor. Bomb site'ında hiçbir zaman kamera olmaz. Onu söyleyeyim. İçeride kamera bakmayın kendinize. Eğer içeride tarama yapılıyorsa ve siz saptanıyorsanız ya dışarıdan bir kamera içeriği görüyordur. Yani örneğin buradaki kamera şurası duvar kırıksa buradan içeriği görüyordur. Ya da içeride bir Muzi vardır ve Muzi bir tane drone hacklemiştir yani. Bundan başka bir şey olamaz. Her şeyin başında üst kata çıkmalısınız bence. Üst katın savunmasını bu haritada almanız lazım. Tabii ki Clash'le değil ama almanız lazım. Şimdi şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Demiri taradık, şanssızlık. Şurayı da bir tarayalım. Heh. Güzelce şöyle bir. Bir saniye ya. Şuralarda bir yerde olacak ya. Çok uzağa kaçmış olamaz. Öyle söyleyeyim. Heh. Şu an yapacağım şey ne biliyor musunuz? Size şu görüşü göstermek. Biraz daha ötesi. Şurada kaldı aynen. Tam olarak yapacağınız şey girdiğiniz zaman üst katı savunacaksanız eğer. Üst kata mutlaka 2 kişi gidin. 1 kişi gitmeyin. Ve pistolü falan pompalı olan bir şey olabilir ya da bir el bombasına sahipseniz el bombasıyla rahatlıkla burayı açabileceksiniz. Şimdi burayı açmanız ne mi işe yarıyor? Mutlaka şuradan bir rakip ya içerideki arkadaşlarınızı elemek için, öldürmek için o camı kırıp bakacak ya da işte duman oyunlarıyla bir şekilde içeri girip bombayı kurmak isteyecek. Tamam mı? Buradan rahatlıkla o düşmanı yere indirebiliyorsunuz. Bu bilgi olarak bir kere kalsın her şeyden önce. Üst kata neyle çıkabilirsiniz? Bir tane kaviyara alabilirsiniz yanınıza. Siz kaviyarı almayın çünkü burada sabit duracaksınız. Buradan pikleyeceksiniz. Tabii ki siz de aynı anda check de edebilirsiniz savunurken. Ama yanınızdaki arkadaşınız kaviyarı alırsa buralarda etrafta koşturarak sesini duyurmadan rahatlıkla koruyabilir site'ı. Site'ı korumak için güzel bir yöntem açıkçası. Bu yöntem. Mutlaka bunu birisi yapmalı çünkü bu pencere gerçekten savunan tarafı, savunma takımını oldukça yoran bir pencere. Çünkü bir OSA kurulduğunu falan düşünün. Biz hiçbir şey yapamayacağız. O rahatlıkla içeriği sürekli görecek. Ama yukarıdan birisi rahatlıkla OSA'nın camının arkasından tarayabilecek. Bir ikinci durum. Şurası. Burası mavi barın olacağı yer aslında site olarak ama biz şu an ne için buraya geldik? Şu site'ı savunurken mutlaka buranın güvenliğini ele alın. Burada durmazsınız. Mutlaka burada durmayın zaten. Çünkü oraya gelecek bir rakip bir drone atıp sizi oldukça dışarıya itecek ve savunmasız bırakacak. Ama buralarda bir yere pusup şu şekilde falan pusup buranın kontrolünü ele alın. Aynı zamanda merdivenden aşağı gelecek bir rakibi veya buradan gelecek, şuradan gelecek bir rakibi duyma şansınız oldukça yüksek olacak. Sizi güvenceye alacak. Aynı şekilde site'i korumanızı kolaylaştıracak. Şimdi 3 kişi gitti değil mi? Şu ana kadar 3 kişi dedik. Bir kişi üst katta sürekli dolaşacak. Üst katta dolaşan arkadaşınızla ilgili başka bir bilgi daha vereceğim. Bir kişi bu tarafta. Bir kişi Mira falan alabilir. Mesela buraya bir Mira ve Reinforce çok güzel gidiyor. Açıkçası buradan gelecek bir rakibi rahatlıkla elimine edebilir. Ama ben Clash almayı tercih ettim Mira yerine.
Ee, Yani mira almazsanız bile Clash'le rahatlıkla, eğer ban yemediyse tabi, bu kapıyı savunabileceksiniz. Yani size açıkçası alt etme şansları çok düşük. Nomad'leri bile olsa aslında tedirgin oluyorlar ve yanlış yere nomad'lerini fırlatıyorlar. Genelde benim kafa hizama doğru nişan alıyorlar ya ateş etmek için. Yine nomad'ini atarken de kafa hizama doğru nişan alıyor ve arkama doğru atıyor. Yani benim arkama, şu duvara falan gidiyor genelde. Yere atmayı nedense düşünmüyorlar. Şuraya bir yere atsa halbuki benim yaklaşma şansım kalmayacak. Aynı şekilde atak yaparken de siz bunu kullanın. Yere atın yani nomadinizi. Hiçbir zaman adamın üstüne doğru atmaya çalışmayın. Ya kapı üstleri ya yer, o şekilde ilerleyin. Yeriniz belli olsun, yani ileriye doğru atmayın. Adama isabet etsin diye atmayın, yani adama isabet etmesinin ihtimali yok. Öyle bir şey yok yani. Clash aldığınızı biliyorlarsa biraz savunmalarını onlara göre yapacaklar. Saldırılarını ona göre yapacaklar ama onun dışında buraya gelip herhangi bir şekilde içeriği taciz edemeyecekler. Kimseyi vuramayacaklar. Hiçbir şey yapamayacaklar açıkçası. Siz arada şu şekilde de bakabileceksiniz. Bu şekilde de bakabileceksiniz. Siz aşırı bir şekilde güvendesiniz buradayken. Merak etmeyin. Sadece el bombalarına karşı dikkatli olmanız lazım. Onun için de bir tane Yager alabilirsiniz. Vama'yı alırsanız da başınız belaya girebilir. Örneğin şuraya Vama'yı attığınız zaman şurada bekliyorsanız el bombası dönüp dolaşıp Vama'ya gidecek. Ve Vama'nın üstünde patlayacak. Yine size zarar verebilir. O yüzden Yager sizin işinizi çözecek şeydir. Onu söyleyebilirim. Onun dışında saldıran taraf şu şekilde geliyor genelde. İlk yaptıkları şey oyun başında şuradan bir kontrol etmek oluyor, tamam mı? Şu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar büyük bir alan görüyorum aşağıdan baktığım için. Orası neresi diye soracak olursanız da hemen göstereceğim. Tabii Clash olduğumuz için biraz yavaşız, mobilitemiz biraz düşük. Onun yerine kalkanımız biraz fazla. 25 ekstra canımız var Clash olduğumuz için. Kalkan en fazla armoru olan hero bu yani. 25 ekstra can veriyor. Şu şekilde kırıp genelde buradan bir rakip işte içeri girmek isteyen kişileri engellemek için böyle bir şey yapıyor. O sırada şuradaki aşağıdan eğilerek çok rahat bir şekilde sizi vurabilecekler. Sizin yapmanız gereken şey buralardan falan kırmak açıkçası. Mira falan alırsanız bu arada Mira falan almanız durumunda yani bir şuraya Reinforce artı Mira dedik ya. Bir de şuraya Reinforce artı Mira yaptığınız zaman yine aynı şekilde şu şekilde vurma şansınız var. Şimdi aşağı taraf dedik. Aşağı taraftan korunmak için buraya geldiniz. Ama buraya geldiğiniz zaman nasıl bir dezavantaja sahipsiniz? Şu şekilde bir dezavantaja sahipsiniz. Bakın ana giriş direkt. Bir giriş var. İşte resepsiyonun orası. Arka taraftan gelenler buraya gelebiliyor. Ortadan inen adam buraya gelebiliyor. Buraya barikat kursanız bile, dışarıdan kuralım. Buraya barikat kursanız bile daha önce de bahsetmiş olduğumuz dışarıdaki şeyin aynısı başınıza gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden orayı savunurken çok dikkatli olmanız lazım. Aynı zamanda üst kattaki arkadaşınız vardı ya hani yeri delen arkadaşınıza yardım eden. Onun da aslında buralara gelmesi lazım. Ona yardım edecek ama bir olay olması durumunda tekrar birleşecekler. Yani iletişim halinde kalıp hareket etmeleri lazım. Onun genelde burada olması lazım. Tek başlarına kalmayacaklar, merak etmeyin. Yine aynı şekilde dönebilecek, sık sık rotasyon atması gerekecek ama buradaki arkadaşımız ne yapacak biliyor musunuz? Aslında sadece bu katı güvende tutacak. Olayı o. Ama aşağıdan ses duyması durumunda şu şekilde aşağıya bir piklemesi gerekecek. Siz ölmeyin diye oradayken. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? Buraya gelmelerinin yani belli başlı taktikleri ve belli başlı işleri var. Şimdi Clash aldığınız için burayı savunabiliyorsunuz. Burayı savundunuz ama iş bitmedi. Dediğim gibi eğer üst kattaki arkadaşınız ölürse bu adamın desteğe ihtiyacı var ya, bu adam geri çekilecek. Şuraya kadar geri çekilmesi lazım. En azından şuraya Mira camının yanına gelsin de güvende kalsın. Sizin de aynı şekilde geri çekilip kendinizi şuraya almanız gerekiyor. Arka tarafınız açıkta. Mutlaka arka tarafınızı işte mavi barla Ryzen tarafındaki arkadaşlarınız koruyacak.
onlar ölmediği sürece, onlardan info gelmediği sürece şu şekilde bakmanız lazım. Bu şekilde bakmanız ne sağlayacak? Adamlar gelip şu çizgi içinde bomba kuramayacaklar. Eskiden nasıldı biliyor musunuz? Eskiden direkt gelip şuraya bomba kurabiliyordunuz ama artık sanırım şuraya gelmeden bomba kuramıyorsunuz. Sanırım değil, artık öyle yani. Son güncelleme ile birlikte bunu da değiştirdiler. Bu da bize ne avantaj sağlıyor? Artık daha geriden savunabiliyoruz. Daha ufak bir alanı savunduğumuz için işimiz biraz daha kolaylaştı. Eskiden daha açıkta kalıyorduk. Daha başımız belaya giriyordu. Eskiden artık yani bir tık daha geriye çekilebiliyoruz. Savunma kısmını geçtiysek yavaştan atak kısmından bahsedelim. Atak kısmında mesela şurayı da barikatlayabiliyorsunuz artık. Eskiden burada demir parmaklık vardı. Onları kaldırdılar. Artık buralar barikatlanabilir durumda. Bilginiz dahilinde olsun. Dışarıdan geleceksiniz. Artık ben anlatmıyorum. İlk yapmanız gereken şey kameraları halletmek. Şu ilerideki kamerayı da halletmek. Çünkü balkona çıkıp üst kattan oynayabilirsiniz. O yüzden ilk işiniz kameraları halletmek olsun. Saldırmak için. Yine Glass Mountain taktiği müthiş. Biliyorsunuz, daha önce de bahsettim birkaç sefer. Ama dediğim gibi Montaigne'e giriş yaptığınız zaman eskiden buraya bomba kurabiliyordunuz ama artık kuramıyorsunuz. Artık kuramadığınız için sürekli bir şekilde tehdit altındasınız. Buraya kadar ilerlemeniz gerekiyor ama buraya kadar ilerleyemezsiniz çünkü buradaki duvar çok büyük tehdit içeriyor size, eğer reinforce'lu değilse komple. Komple reinforce'luysa kesinlikle rahat rahat buraya gelip smoke atıp bombayı kurabilirsiniz. Yani kesinlikle burayı reinforce'luyorlarsa eminim rakibiniz tecrübesizdir. Burayı yeterince iyi bilmiyordur, tanımıyordur. O yüzden biraz daha işiniz kolay olacaktır. Montaigne'le falan gayet güzel bir şekilde gelip bir tane sis atıp ardından burada bombanızı kurabilirsiniz arkadaşlarınızla beraber. Yanınızda bir galaz olur, bir şey olur. Hep aynı şeyleri söylüyorum, biliyorum. Ama müthiş bir taktik. Bu Montaigne'in duman bombası, Osa'nın duman bombası, Glass yanında olursa ekstra bir olay, biliyorsunuz çok overpower yani şu an. Aynı şekilde Fuse falan da overpower. Şu an biliyorsunuz Reinforce'lardan falan cayır cayır bomba atabiliyor. Yani o yüzden onları anlatmayı ısrarla seviyorum ve bahsediyorum. Şimdi OSA aldınız diyelim. Buraya kesinlikle OSA yapmanızı tavsiye etmem çünkü görmüş olduğunuz üzere ip atamıyorsunuz yukarıya. İp atamazsanız da ne oluyor biliyor musunuz? Ya yangın tüpüne vuracaksınız ve düştüğü zaman rakibi öldüreceksiniz ya da burada ölmeye mahkumsunuz. Aynı zamanda üst katta bir delik varsa işiniz biter. Üst katta delik olup olmadığını dikkatlice bakın. Yani girmeden önce ufak bir delik açıp ardından buradan bir drone atıp, hatta şu drone deliğinden de sokabilirsiniz. Mutlaka çatıyı kontrol edin. Kimse yukarı bakmıyor bu oyunu oynarken. Yukarı kesinlikle bakın. Eğer orta katlardaysanız mutlaka tavana bakın çünkü tavan gerçekten sizin işinizi zorlaştırır. Eğer bir rakip varsa. Onun dışında bu tarafı anlattık. O tarafı anlattık. OSA ile ilgili taktiklerden bahsettik. Buradan girecekseniz de dikkat etmeniz gereken şeyler belli. Sol tarafınıza dikkat edeceksiniz. Sol taraftaki bir rakip işinizi bitirebilir. Çünkü siz sağ odaklı oynayacaksınız ya başta girerken. Sağda rakip olmasını tahmin ediyorsunuz. O yüzden soldaki rakibe dikkat edin. İşte tam o yüzden. Çünkü sağdaki rakip buraya göstermeye cesaret etmez. Çünkü sağdaki rakip biliyor ki sen sağa bakacaksın. Ama aslında sola bakman lazım çünkü soldaki rakip seni daha gafil alıyor. Öyle bir durum var. Yine üst katı almanız çok önemli eğer saldırıdaysanız. Savunma biliyorsunuz. Savunmadayken üst katı savunmanız çok önemli demiştim. Saldırıdayken de aynı şekilde saldırı esnasında üst katın kontrolünü tamamen ele almanız lazım. Kesinlikle ele almanız lazım. Hele bir de fuse'unuz varsa var ya, değme keyfine bak şimdi, gel. Gel. Az önce delip savunduğumuz yer vardı ya. Eğer burayı aldıysanız o zaman geliyorsunuz. Şuraya A ile B arasına bombalar yağdırıyorsunuz, tamam mı? Burası ne biliyor musunuz? Az önce aşağıda anlatmıştım ya, mira camı. Mira camının üstü. Direkt buralara bombaları yağdırdığınız zaman mutlaka birisi ölecek. Ya da
şuradan bir şey atıyorsunuz ve tuvalete atmış oluyorsunuz. Orada tuvalet vardı ya, demiştim arka tarafına dikkat etmeniz lazım. Aynı zamanda duvardan rakibi rahatlıkla öldürebileceksiniz. O yüzden duvara bir delik açın diye. Orası da aynı şekilde bir kişiyi öldürür. Burada füzlamak aşırı OP açıkçası. Çünkü tavandan gelecek saldırıları tahmin etmiyorsunuz ve çok hızlı geliyor. Fuse eğer reinforced'lu bir yerde atmıyorsa çok hızlı bir şekilde bombalamaya başlıyor. Sadece reinforced'da biraz bekliyor. Onun dışında bu arada aynen burası. Burayı bombalamış oluyorsunuz. Az önceki gösterdiğim yerle. Bu arada neyden bahsedecektik? Fuse'ları falan engellemek için tabii yer kullanın. Pardon. Esniyoruz biraz. Tabii artık saat geçti. Sizin için videolar çekiyoruz. Bir an önce yetiştirmek istiyorum aslında bu harita videolarını size. Çünkü oldukça lazım bir bilgi, anlıyor musunuz? İhtiyacınız var buna gerçekten. Herkesin ihtiyacı var. Benim de aslında bu harita videolarını çekerken düşünerek kendim yaptığım taktikler oluyor. İnternetten baktığım taktikler oluyor falan. Beni de geliştiren bir şey oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Burayı füzlamanız iş yapabilir. Genelde şuranın arkasına genelde işte saklanıyorlar eğilerek ve mavi barla geçiş yapıyorlar falan. Ama onun dışında buralarda yakında rakibiniz olmuyor. Füzlamanız çok da bir işlev sahibi olmayacaktır yani. Tabii ki dronelayın önce ve yakında bir rakip varsa, örneğin şuranın bile arkasındaysa füzlerseniz bir miktar hasar vurursunuz. Hasar vurmak önemli. Sonracığıma. Başka da anlatılacak çok bir şey kalmadı gibi. Dediğim gibi hem rakiplerin nerelerden gelebileceğini biliyorsunuz artık. Başınıza nereden bombalar yağabileceğini biliyorsunuz. Aynı zamanda bir hatch var mıydı burada diye bakmak istiyorum. Hatch'imiz yoktu galiba ya. Aynen, hatch yok. Hatch yok. Bomb site'ının dibinde, yakınında hatch yok. O yüzden kafanız rahat olsun. Direkt bomb site'a hatch ile giriş yapamayacaklar. Bu da sizin işinizi kolaylaştıracak açıkçası. Aynen öyle. Bomb site'ın dibinde bir hatch olmadığı için biraz daha avantajlısınız. Burayı savunması kesinlikle kolay olacak sizin için. Durum bu. Görmüş olduğunuz gibi yine yeni bir videoda görüşürüz demeyeceğim. Çünkü yeni bomb site'a geçiyoruz. Benim de artık hafiften beynim yanmaya başladı artık geç saatlere geldiğimiz için. O yüzden hızlıca yeni videomuza... Ama ikinci kez oluyor Sezer. Lütfen yapma. Artık Mavi Bar'a geçelim. Mavi Bar'ın da şöyle bir tanıtımını yapalım size. Ardından videomuzu noktalayalım efendim. Evet. Nargile odasını savunduk. Ve atak yaptık. Anlattık size biraz. Ardından bedroom'u, yani çatı katını, yatak odasını, tiyatroyu anlattık. Ardından mutfak ve servis girişini anlattık. Şimdi sıra daha önce de bahsetmiş olduğum gibi Mavi Bar'a geldi. Direkt random bir karakter verdi. Süresinde seçemedim bu arada, her zamanki gibi. Şimdi Mavi Bar olayı. Mavi Bar'ın olayı ne biliyor musunuz? Bir önceki haritada bahsetmiştik ya, konsoloslukta. Hiçbir zaman arşiv ve vezne alınmıyor diye, aşağı üstlü olduğu için. Çok da iyi bilinmediği için. Ve çok da fazla taktiği olmadığı için. Burası da öyle diyebiliriz. Burada da çok fazla taktiğiniz yok açıkçası. O yüzden en son tercih edilecek bomb site'lerden birisi bu. Özel bir taktiğiniz yoksa, özel bir stratejiniz yoksa bu bomb site'ı tercih etmezsiniz. Açıkçası ben oyunlarımın %5'inde belki denk gelmişimdir. Bu bomb site'ın alındığına bir ya da iki kez görmüşümdür. Kaç saatlik oyuncuyum ama açıkçası çok görmedim yani. Çok nadir olarak eğer çok acayip bir teknikleri, stratejileri varsa o takdirde alıyorlar bu bomb site'leri. Gördüğünüz gibi 2 bomb site'ımız var. Şimdi neden peki az tercih ediliyor? Onlardan bahsedeceğim önce. Şöyle camı kıralım. Biliyorsunuz nargileden bahsetmiştik zaten. Ve nargileden bahsetmiştik ki nargileden bahsettiğimizde bir şey söylemeyi unutmuşum. Onu da söyleyeyim böyle aradan çıksın.
Nargile Bomb Site'ını hatırlarsanız karşıdaki harabelerde bir kale olduğundan, vigille pikleyebileceğinizden falan bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz yukarıda? Aynı katın aşağısına inerseniz şuradan da bir savunma tekniği göstermiştik hatırlarsanız. Eğer buraya gelirseniz ve biraz beklersiniz oyun başladıktan sonra bir kale sesi falan duyarsanız ya da kamerada harabelere geçmiş biri görürseniz ufak bir delik açıp şu şekilde bakmanız yeterli. Emin olun o size bakmayacak. Çünkü o sırada yukarıya doğru eğim aldığı için onun skopu aşağı pencereyi kapatacak. Yani çok fazla bir görüşü olmayacak ve camı kırdığınızda muhtemelen ki görmeyecek. Siz rahatlıkla harabedeki adamı vurabileceksiniz. Şimdi o detayı bıraktık bir kenara. O taktik de hazır aklıma gelmişken hemen sizle paylaşayım istedim. Burada ne yapacağınız ile ilgili aslında benim de çok bir fikrim yok. Beraber fikir üreterek gideceğiz. Şimdi olayımız görmüş olduğunuz gibi bir kere bir oda savunulması gereken bir yer. Buradan içeriye adam almamanız lazım. Alacaksanız da buraya castle atıp yani castle'ı bu haritada tercih edebilirsiniz. Ardından buralara reinforce artı elektrik veya bir mira falan takviyesi yapılabilir. Onun dışında şuradaki cam. Açıyoruz, bakıyoruz. Buraya açılıyor. Şimdi buradaki camla ilgili olarak iki tane camımız var sıkıntılı. Direkt site'lara görüyor. Direkt insanlara vurabiliyorsunuz buradan. Yani hem de çapraz görmüş olduğunuz gibi. Çapraz olması neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Mesela A'dan birisi geldi ve pencereden darlıyor ya insanları. Aynı şekilde siz B'deki cama çıkıp onu rahatlıkla alt edebiliyorsunuz. O yüzden dikkat etmesi gereken saldıranların çapraz ateşte kalmamak için bu noktaya geçmemek. Aynı şekilde siz saldırıdayken de buradan savunacaksanız örneğin buradan şu tarafı savunuyorsanız şu şekilde arada çıkıp bakabilirsiniz. Aynı zamanda sesleri dinleyerek hareket edebilirsiniz. Ama unutmayın buradan baktığınız zaman da şuralarda falan bir rakip size pikliyor olabilir. Onun dışında yine aynı şekilde bu iki kapıyı castle'lamanızı tavsiye etmem açıkçası. Neden tavsiye etmeme gelecek olursak iki site arasındaki geçişiniz oldukça az. Görmüş olduğunuz üzere. Ancak şurayı falan böyle granate atarsınız ve geçişleri açarsınız. O şekilde geçersiniz. Onun dışında dağınık tutmak bu site'ı daha faydalı. İçeride çok insan olmaması lazım. Maksimum 2 kişi. A'da bir kişi, B'de bir kişi şeklinde olmalı. Dağınık tutmanız lazım. Örneğin kitchen'dan birisi tutuyor olabilir. Şöyle tutabilir mesela. Şöyle tutarsa başına hiçbir şey gelmez. Herhangi bir şekilde drone'la yakalanmadığı sürece sesleri iyi dinliyorsa drone'ları takip edebilir. Vigil falan kullanabilirsiniz burada. Bir şekilde yakalanmazsanız buradan gelecek rakip kesinlikle şöyle bakarak gelmeyeceği için, şu şekilde geleceği için rahatlıkla indirirsiniz. Aynı şekilde aşağıdan inen yukarıdan inen bir rakip ya da buradan gelecek bir rakibe karşı kesinlikle avantajlısınız. Aynı şekilde burayı da castle'lamayacaksınız. Herhangi bir şekilde barikat kurmamalısınız. Hatta barikat kurmamanız neden daha faydalı diye sorarsanız, barikat kurarsanız eğer o zaman içeride rahat rahat gezeceksiniz ve gezerken bir ufak delik açıp ardından sizi görürlerse vurabiliyorlar. Ama barikatlamazsanız siz böyle açıkta durmayacaksınız. Yani kapıyı gören bir yerde durmayacaksınız. Daha faydalı, daha avantajlı olacaksınız. Şimdi üst katı eğer iyi savunursanız merdivenden de savunmanızı yapabilirsiniz aynı zamanda. Blue Bar ve Sunrise Bar'a kapıdan girecek birine karşı ama sadece bu. Bahsettiğim şey sadece öyle. Burası reinforcelanıyor mu? Aynı şekilde burasını da reinforcelamanız lazım. Mümkünse elektrik kullanmanız lazım. Dışarıdan gelen bir rakip rahatlıkla Thatcher yardımıyla falan zaten bu reinforce'u delecek. Geçmiş olsun yani. O kadar dezavantajlı bir yerde ki bakın bir cam var. Burada kocaman bir oda var. Kocaman bir oda olması neden kötü? İçeride bir drone'la gezecek ve senin yerini öğrenecek.
Ardından rahatlıkla kapıdan gelmek istiyorsa kapıdan, diğer kapıdan gelmek istiyorsa diğer kapıdan, istiyorsa buradaki reinforce'u delerek buraya gelecek. Aslında çok fazla savunma yöntemi yok burayı. Dediğim gibi dışarıdan dağınık oynamanız lazım. Gördüğünüz gibi her yerde hatch var. Hatch 1. Döndük geldik. Döndük. Burada bir yerde olacak. Hatch 2. Görmüş olduğunuz üzere. Yani hatchlerimiz var. Başımız belaya girebilir çünkü fuse'layabilirler. İçeri girebilirler. Hatch'i açıp sadece içeriye doğru nişan alabilirler. Her türlü başınız belada yani. Hem bu odayı da savunamayacaksınız hatch olduğu için ve her yer tahta olduğu için fuse'lanma ihtimali var. Yani yeterince savunması zor bir map. Tabii ki savunmak için bazı şeyler yapacaksınız. Daha önce de bahsettim. İşte burayı hem reinforcelayıp hem elektrikleyeceksiniz. Ama dediğim gibi bir Thatcher varsa işiniz bitti. Ondan sonra elektriği yok edebilecek başka neyimiz vardı? Twitch'iniz varsa iş bitti yani. Twitch varsa karşıda veya Floors varsa işiniz bitti. Pardon. Çünkü herhangi bir şekilde bir drone atıp Floors'un şu delikten girerek burayı patlatma ihtimali var. Buradaki elektrik şeylerini, bombalarını, elektrik ne bombası, şok şeylerini işte, akülerini patlatma ihtimali var. Tabi buraya koyduğunuz elektriğe üstüne bir tane de tel koyarsanız buraya, tel elektrik vereceği için buradan girecek bir drone elektriğe kapalı patlayacak. Ama Twitch varsa uzaktan rahat bir şekilde o aküyü devre dışı bırakacak. Şimdi sizin burada yapabileceğiniz taktikler ne diye bakacak olursak savunurken, bakın şuradaki balkonu görüyor musunuz? Eğer eğiminiz kuvvetli ve iyiyse ve artık buralarda rakip olduğunu biliyorsanız kameradan görebilirsiniz. Ondan sonra takım arkadaşlarınız infoyu verebilir. Aynı şekilde camlardan sürekli bir şekilde darlıyor olabilirler. Şuradaki balkonun şu köşesine geldiğinizde yüksek miktarda bu kısmı görebiliyorsunuz. Birilerini indirme şansınız var. Üst katı vermemeniz önemli. Daha önce de bahsettiğim gibi fuse'lanmak açısından. Onun dışında baktığınız zaman her türlü dezavantajlı savunması. Saldırırken eminim çok rahat olacaksınız. Saldırırken hiç zorlanmayacaksınız bile yani. Ama savunurken oldukça acı çekeceğiniz bir map olarak kalacak burası. Ama şundan bahsettik ya, işte burada hatch var, şurada hatch var, her yer füzlanabilecek durumda falan diye. Bunu avantajınıza çevirebilirsiniz. Nasıl mı? Hatch'leri kendiniz kırarsınız. Bir pompalı yardımıyla ya da bir impact grenade yardımıyla patlatabilirsiniz. Ardından birçok arkadaşınızla beraber üst kata çıkarsınız. Belki 2 kişi bırakırsınız burada sadece falan. Üst kata çıkarsınız. Bomba kurulmasını engellemek için işte içeri giren adamları eğer hatch'ten görebilirseniz vurursunuz. Çünkü emin olun, saldıran taraf eğer aşağı kattan direkt giriyorsa, şu şekilde mesela şuradan giriyorsa, girip de işte şuralara falan yürüyorsa, emin olun hatch'in üstüne bakmayacaktır. Gelecek, kontrol edecek ya adam var mı diye. Eğer tavana bakmazsa direkt işini bitirdiniz çok rahat bir şekilde. Direkt vurabilirsiniz. Bombayı kurarken vurabilirsiniz. Bir de şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Yine üst kattasınız hepiniz. Belki 2 kişi aşağıda, dediğim gibi bir kişiyi 2 kişi aşağıda bırakmak önemli. Hızlıca bomba kurulmasını en azından bir miktar engellemek amacıyla. Bir Eko. Pardon, gerçekten uykum var ya. Bir Eko örneğin. Eko drone'u bıraktınız buraya, ardından Eko ile birlikte gidiyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz buradan, tamam mı? Eko'yu alıyorsunuz ve düşmanın sizi bulamayacağı saçma sapan bir yere gidiyorsunuz. Örneğin şu yatağın arkasına giriyorsunuz, tamam mı? Bu yatağın arkasında hiçbir düşmanın işi yok açıkçası. Sizi bulmaları imkansız. Ardından Eko drone'una geçiyorsunuz. Ve örnek veriyorum, işte adam girdi. Hepsi girdi içeri ve bombayı kuruyor şuraya, tamam mı? Siz bir şok drone'u yolluyorsunuz ve bombayı kurdurmuyorsunuz. Adamlar ne olduğunu şaşırıyor ilk başta. Eko olduğunu tahmin ediyorlar. Böyle bir yukarı bakmaya çalışıyorlar. Eğer
görür gibi olacaklarsa hemen kaçırıyorsunuz Echo Drone'unu, kaçırabilirseniz. Eğer kaçıramazsanız diğer Echo Drone'una geçip ardından oraya gidiyorsunuz. Ama adamlar bir şekilde yapamadı. Echo Drone'unu halledemediler. Tekrar bomba kurmaya deneyecekler. Çünkü her zaman yaparlar. Ardından tekrar şok yolluyorsunuz. Bu size nasıl bir fayda sağlıyor? Sizin takımınız savunmasını gene yaptı. 4 kişiyle yaptı ama yaptı. Biliyorsunuz bir de zaman kısıtı çok fazla başınıza geliyor. Son 15 saniyeye çok fazla kalıyor oyun. Son 15 saniyeye kalması durumunda adam geldi içeri bombayı kuruyor ya. Biraz bekliyorsunuz bombayı biraz kursun. Sonuna doğru yani tahmin edersiniz o zamanı zaten. Sonuna doğru bir şok drone'u yolluyorsunuz. Şok atıyorsunuz yani. Adam ne olduğunu şaşırıyor falan filan derken 15 saniyeydi oldu 5 saniye. Bir kez daha şok drone'u attığınız zaman oyunu kazanıyorsunuz direkt. Ve orada yatarak yani. Yani çok uzak bir yerde yatarak oyunu takımınıza kazandırabilirsiniz. Tabii ki bu bir taktik. Tavsiye eder miyim? Aslında ben arada yapıyorum. Böyle keyifli bir taktik olduğu için insanın yapası geliyor. Onun dışında üstteki duvarlar, üstteki tavandan bahsetmiştik ya daha önce başka bir saati anlatırken. Demirlerin şu çizgilerine dikkat edin. Her yerde her zaman dik olmuyorlar. Mesela bakın burada yatay. Yatay olması nasıl bir avantaj sağlıyor size biliyor musunuz? Tam şuralardan falan delerseniz bu şekilde bir delelim hızlıca. Böyle. Neyin üstüne geldik ya? Durun bakalım. Şuraya mı denmemiz lazım? Şeye geldi iyice. Yeterince delemedim. Tam gösteremiyorum. Ama aşağı inip bakalım hızlıca. Şurayı işaretliyorum. Ardından aşağı iniyorum. Görmüş olduğunuz üzere kapıyı tam görmüyor. Onu fark ettim ama şuradaki duvara delerseniz mesela, buradaki duvara bir impact grenade atıp burayı açarsanız tabi taktik gereği her taktik birbirinden farklı. Castle'lı taktik bir reinforce diyorsunuz, elektrik diyorsunuz, isterseniz mira atıyorsunuz. Eğer castle'sız bir taktik yapıyorsanız da burayı el bombasıyla patlatıp yine tavandan koruma sağlayabilirsiniz. En azından bir miktar daha. Kapı barikatlı olduğu için burayı buradan bakmaya, buradan girmeyi deneyecekler. Sizin için bir ekstra avantaj olacak. Çünkü rakip kapıyı kırmakla uğraşmaz. Eğer bir yer kırıksa oranın güvenliğini almaya çalışacak. Çünkü kapıyı kırmayı denerse bunun bir tuzak olduğunu ve kapıyı kırdığı için o sırada birisinin çıkıp onu vurabileceğini falan düşünüyor olabilir. Onun yerine işte buradan bir drone atıp içeriği kontrol edip falan girmeyi deneyebilir. O yüzden tavandan açmış olduğunuz delik size bir avantaj sağlayabilir. Dediğim gibi her yer tavan. Hatch'leri güzel kullanın. Şimdi saldırı kısmına geçecek olacaksak da saldırı kısmı en kolay kısmı aslında. İstediğiniz gibi freestyle takılın. Yani çok kolay olacak sizin için. Drone'la oynarsanız kolay olacak. Unutmayın çünkü rakibin yerini bilirseniz ancak bir şey yapabilirsiniz. Mesela daha önce bahsetmiştik işte buraya tuzak kurulduğundan falan. Yine tuzak kurup bir iş yapabilirsiniz. Çünkü örneğin siz oradaki camlarla uğraşırken buradan birisi kapıyı kırıp işte şöyle bir gelip şöyle bir bakmak isteyebilir. Birisi bekliyor mu falan diye. İşte birini vurayım geri içeri gireyim falan. Hırslı bir şekilde davranabilirler. Onun dışında o balkonun kapısına bir tuzaklı mayın koyabilirsiniz. Çünkü orası da genel bir taktiktir. Onun dışında fuse çok fazla iş yapacak bu map'te. Çünkü hatch'leri fuse'layabileceksiniz. Bu camlardan fuse atabileceksiniz ki direkt site'lara attığınız bombalar bunlar birinin başına gelme ihtimali çok yüksek açıkçası. O yüzden rahat rahat fuse'layabilirsiniz. Reinforce olsa bile
bunlardan faydalanabileceksiniz. Buradaki duvarı kırmanız önemli bu arada savunurken. Rahatlıkla rotation'ı sağlayabilmeniz için. Onun dışında drone'la gezdiğiniz zaman eğer A ve B site'ında çok insan görmüyorsunuz, bilin ki onlar dağıldı. Üst kattan koruyorlar, aşağı katı dağıldılar. Yani her yerde her an karşınıza adam çıkabilir. Çok daha dikkatli, çok daha temkinli hareket etmeniz lazım o saatten sonra. Buradan füze'larsak nereye gidiyoruz? Direkt Blue Bar'a. Görmüş olduğunuz üzere direkt Blue Bar'ı füzlüyorsunuz. Şuradan falan bir füze atmanız demek yani ta şuraya kadar hasar vermeniz demek. Tamam, şuradaki adam hasar almayacak ama ta şuraya kadar adam hasar alacak. Bir tane de şuradan füze atarsınız. Aynı şekilde şuraya kadar, şuraya kadar falan hasar vereceksiniz. Çok rahat bir şekilde hiç uğraşmadan insanları öldürebileceksiniz. Ve ekstra bir bilgi, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bombayı kurup ardından çıkma taktikleri biliyorsunuz. Bütün bomb site'larda mutlaka onlarla ilgili bir bilgi veriyorum. Burada herhangi bir şekilde mira olsa bile siz Montaigne'seniz çok avantajlısınız. Montaigne olarak geldiniz. Arkadaşınıza şu kapıyı kırmasını söylediniz. Arkadaşınız tarayarak şuradan kapıyı kırdı. Ardından içeriye kalkanınızla şöyle bakıyorsunuz şöyle bir. Böyle bekliyorsunuz biraz. Herhangi bir rakip var mı, bir şey var mı? Arkadaşınız o sırada drone atıyor, rakiplerin yerlerini tespit ediyorsunuz falan. Mesela bu tarafınız boşsa böyle geçtiniz. Sonra biraz ilerlediniz. Şu taraf boşsa mesela artık işiniz çok kolay. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle geldiniz. Bir arkadaşınız sizin arkanızda bomba kuruyor. Dumana bile ihtiyacınız kalmadı. Sis bombasına bile. Rahatlıkla bombayı kurdunuz. Ve siz hiç gitmiyorsunuz ha. Siz böyle bekleyeceksiniz. Siz şu köşeye geçip bombayı nasıl çözemediklerini izleyeceksiniz. Takım arkadaşlarınız da ne yapacak o sırada biliyor musunuz? Takım arkadaşlarınız geçecek burada. İşte alır mıyız, almaz mıyız? İşte tavla mı oynasak, okey mi oynasak falan onu konuşacaklar kendi aralarında. Siz herhangi bir rakip geldiği zaman diyeceksiniz ki arkadaşınıza, arkadaşlar rakip geldi buraya, gelin bir bakayım. İşte bombayı çözecekler. Impact grenade'leri olsa bile size zarar veremeyecekler. Nitro patlayıcıları olmadığı sürece sizi öldüremeyecekler zaten. Diyeceksiniz ki arkadaşlar şu an burada. Mavi barın arkasında bana pikliyor. İşte geldi şu an bombanın üstünde ama çözmüyor. Dikkatli olun piklerken. Size doğru bakıyor. Falan deyip takımınızı direkt öne geçireceksiniz. Saldırırken de rahatlıkla win alabilirsiniz yani. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler yine kameralar. İçerideki kameralara dikkat edin. Örneğin şuradan gittiniz. Şurada bir kamera olması lazım. Bakın. İki tarafında girişini görüyor. Yani siz buraya eğer kapılardan yanaşmayı planlıyorsanız şu kamerayı kırmanız şart, yoksa info alacaklar ve emin olun sizin için hoş olmayacak. Koruyamayacaksınız, anladınız mı? Kendinizi koruyamayacaksınız, öleceksiniz içeri girmeye çalışırken. Dediğim gibi taktikler bunlar. Yine bir saat geçti neredeyse videomuz. Tahmin ediyorum öyle yani. Bu videoları umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım sizin için faydası oluyordur. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Yine bir harita rehber videosunda görüşürüz muhtemelen. 99 Pace, nächstes Tor ist safe.